Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir günlük işler videosuyla sizlerleyiz. Uzun bir aradan sonra biraz arayı uzattık. Neden uzattık? Çünkü değişik bir iş olmadığı zaman çekmiyoruz. Şu anda da zaten kurban üstü olduğu için kurban sonrası pek bir iş de çıkmıyor. Şimdi bugün dedik bir değişiklik olsun. Şöyle video çekelim. Şimdi yavaş yavaş videoya geçmeden önce Berat, arkadaşlar bu bizim hem takipçimiz hem de bizim Mahmut abi var. Usta bizim. Bu aşağıdaki evi yapan, o sarı evi. Daha sonra böyle boya badana işleri olsun. İçinizde yaptırmak isteyen varsa bizimle iletişime geçebilir. Değil mi Berat? Evet abi. Şimdi arkadaşlar o da bugün zaten burada işi vardı. Berat da gelmişti. Dedik hem videoda gözüksün hem de yanımızda dolaşsın. Bir şey diyecek mi? Abi like atıp abone olmayı unutmasınlar. O canları sağ olsun. Atmasa da sıkıntı yok. İzlesinler yeter. Pirge bize arkadaşlar yine kurbanda göndermişti bıçak masat. Masat göndermiş gene. Masat değil mi? Doğru, masat. 3 tane daha masat göndermişler. Herhalde ürün yetmediği için bunu sonradan gönderdi kurbandan önce. Kurbandan sonra. Onu tam anlayamadık. Yine Pirge'ye teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar şimdi kısaca bir değineyim Pirge'nin bıçaklarından. Pirge'nin bıçaklarını kurbanda kullandık biz. Gayet güzel. Bıçakları güzel arkadaşlar. Ben hatta kesimde yanında kullandım. Hem et sıyırmada hem bacak açmada falan. 12,5 santimlik bir bıçağı var arkadaşlar. Sivri. Duo diye geçiyor. Duo serisi. O bıçağı çok güzel arkadaşlar. Yani akşama kadar böyle ara sıra sağlam masada attığınız zaman bıçak hiç ölmedi. Yani keskinliği. Victorinox kadar kesiyor. Sivri olması da bunun tabi bir etken yanında. Yani ekonomik olarak güzel bıçaklar. İnşallah seneye de Pirge'yle devam ederiz. Yavaş yavaş geçelim. Fazla videoyu uzatmadan. Bugün de hava yine çok sıcak bir hava var. Aslında serin yerde çekecektik, serin zamanda, ama artık video çekmenin zamanı geldi. Buradaki danalarımız da arkadaşlar artık büyüdü. İnşallah bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Sen bu tarafa geç. Önce altlarını temizleyelim. Berat, ben ahırı temizleyeyim. Sen ondan sonra gelirsin. Ayakların bok olmasın. Şimdi arkadaşlar burası gözükebilir ama burası serin. Buranın üstünde komple ağaçlar var. Bir de aşağıdan ceyran yapıyor. Yani bu danaları bile öbür tarafa çekmedim. Kurbanlıkların olduğu yere. Gerçi bu simentali çekmeyeceğim. O biraz büyük. Orada yatması, kalkması zor olur. Şu anda işimiz rahat arkadaşlar. Fazla bir sürmüyor burası. 15 dakika 10 dakikada bitiriyoruz. Normalde bu kadar değildir ama yabancı biri geldiği zaman, çünkü kameraman her gün burada olmadığı için ona biraz yapıyor. Şşt. Oğlum, adam gibi dur. Şşt. Buradaki danalarımız da büyüyor arkadaşlar.
Bu zaten simental dananın kardeşi. Dişi bu. Kaç. Üst. Bu danamız da güzel gelişti arkadaşlar. Bu danayı da geçen yıl şeyden almıştım. Ne geçen yılı ya, kafa gidiyor hep geçen yıla. Geçen günkü aldığımız 2 tane dana vardı kurbanlık. En sonki aldıklarımız aynı oradan aldım. O bölgeden, yani o şey olduğu, o aldığım ahırın bir yan komşusundan aldım. Şu an daha boya gidiyor hayvan, tam ete binmedi. Zaten bizim istediğimiz de o. Altları temiz ama bunlar küçük, bir şey yapmaz. Buraya kadar gel. Bugün arkadaşlar hava çok sıcak. O yüzden biraz insan bunalıyor. Yem de arkadaşlar sipariş verdik, 2 gündür gelecek. Gelmediği için mecbur sadece arpa vereceğiz bunlara. Şu anlık böyle, yapacak bir şey yok. Çok sıcak. Sırasından. Ama sen Bunlardan mı? hayvanlardan korkuyor musun? Abi şöyle bir şey var. Bizim kurbanlık çok şeydi, sinirli bir şeydi. Bir Bu tane sene adamı mi? öldürecekti, evet. Bu sene. Evet. Adam şöyle bir tane sopayla vurmuş kafasına, adamı öldürecekti, videosu da var. Videoyu getir bize bakalım. Tamam abi. Babamın telefonunda var, gösteririm. Şimdi Berat'cığım saman vereceğiz. Daha sonra üstüne yemleri bunların gelmedi. Şey vereceğiz. Arpa. Normalde buzağa yem veriyoruz. Bunlara bir de akşam yulaf otu. Geç. Hoş. Dediğim gibi arkadaşlar, normalde bu hayvanlar arpa verme şeyinde değilim. Sadece şu an yemler olmadığı için. Yem de yarın gelir zaten.
geçici olarak yem niyetine veriyoruz. Tamam, gübreyi atalım. Şimdi arkadaşlar bunların besisi de normalde besi yemiyle şey veriyorum. Siz söyleyin adını. Sen söyle Berat adını. Tamam. Yok, besi yemi arpa. Çok boy yapacak ha, şuna baksana. Şimdi böyle biraz da samanlarını ıslayalım. Şey yapmasın. Yem yapışsın. Sana şimdi yem ver diyeceğim de bunlar biraz tenekeye kafasını sokuyor, baksana. Bak. İlk geldikleri zaman yemiyorlardı. Şimdi bunu karıştıralım. Saman da yesinler değil mi? Şimdi sen pilavın üstüne et olduğu zaman önce eti yersin. Evet. Ama karıştırdığın zaman ikisini birlikte yersin. Nasıl benzetme? Berat seni de kurbancı yapalım ha. Olur abi. Babana söyle. Kayseri'den bir ahır yapalım tarlaya. Zaten babam yapacaktı da abi işte. Yapamadı. Al bakayım şeyi, şimdi altlarını çek, bunlar dışarıda. Şununla mı yapılıyor? Turuncuyu al ha. Nasıl yapacağım? Boku çekeceksin. Direkt. Hadi bakayım, göstermeyeceğim. Sen köy çocuğusun, bilmen lazım. Abi köy çocuğum da hayatımda hiç yapmadım ki. Nasıl yap? Köyde böyle değildi. Çok fazla vardı. Direkt böyle yaptığında geliyordum. Olmaz. Şöyle mi yapılıyor? Gel buraya. Böyle çek. Böyle. Aynen, ver bak. Şöyle. Heh. Şöyle kendine doğru çek. Tamam mı? Biraz canlı. Heh. Öğrenecek. Burada yıldız hayvan bakıyoruz biz. En iyileri. Aynen. Bak şurada bir tanesinde approvet yazıyor. Neydi o metin? Onaylanmış. Öyle bir şey yok lan. Ben onu şampuanın üstüne söküp yapıştırdım. İyi ya, aferin, beceriyorsun ya. Abi Şimdi- köyde bir iki bir şey gördüm. Şimdi şey yap. El arabasını al gel. El arabası orada mı? Ahırın önlerine bak. Dolduralım bunu. Yok. Gri olan. Şeydedir o. Arkadadır. Arabanın orada. Evet arkadaşlar, hayvanlarımıza baktık. Biliyorsunuz bunlar yeni gelen hayvanlarımız. Kurbanlıklarımız. Şimdi biraz açıklama yapma gereği de bulunacağım. Şimdi arkadaşlar, daha önce biliyorsunuz 2 tane aldık. Sattık. Onu da Fatih abimize verdik. Hayırlı olsun, hayrını görsün. Şimdi tabi onları aldık, sattık. Fazla da bir kar almadım üstünden. Satarken de hatta aldığım fiyatta söyledim. Nakliyesini falan koydum. Abi dedim 2-3 lira da bana kalsa yeter dedim. Şimdi bunları aldık. Bu hayvanlar onlara nazaran biraz zayıf. Ama onlara şey olarak bunlardan boylu, geniş şey hayvanlar. Yani Anadolu tip değil bunlar. O danayı aldığım yerden aldım zaten, dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar çoğu kişi yazmış işte, siz de mi al satışına başladınız? Aslında tam al satışı değil. Bizimki kurbandan sonra işimiz olmadığı için
Arada böyle bir iki hayvan değişsin. Sirkülasyon olsun işte. Farklı hayvanlar alıp satalım. Aslında çok da bir şey 1-2 lira kaldı mı bize yetiyor. Parasında da değiliz. Öyle sadece zevkine, eğlencesine alıp satma işi. Şimdi çoğu kişi işte demiş aldığınız hayvanlardan onlar kötüydü. Arkadaşlar bu hayvanlar aslında çok iyi de bunları merada şu bir sinek var. Gözlere geliyor genelde. Hayvanların gözleri kapanma derecesine gelmişti. Zaten o gün alma videosunda da söyledik. Bunlara bir damla kullandık bir hafta. Eğer siz de mera hayvancılığı yapıyorsanız o damladan mutlaka kullanın. Her eczaneye gittiğinizde size verirler zaten. Her eczanede bulabilirsiniz. Durum öyle. Bunlar da şu an satılık. Yani fiyatını bulursa satacağız. Öyle çok da şeyimiz yok. Acele satacağız diye bir şey. Kalırsalar kalsın, sorun yok. Çünkü kurbana seneye bunlar rahat iyi bakılırsa bu hayvan 700 kilo, öbürsü de 650'yi rahat rahat bulur. Zaten ikisinin de orijinal küpesi var kulaklarında. 34 buranın malı. Berat şuradan gel. Yani o. İşte siz çoğu kişi öyle dediği için böyle bir açıklama gereğinde bulundum. Çünkü yani bir yandan da şöyle zaten az hayvan bakıyoruz. 10 tane hayvanı bir yıl beslemek pek bir şey yapmıyor. Yani arada böyle alıp satarsanız belki şey yapar. O yüzden gene buldukça hayvan alacağım böyle. Belki şey yaparım gene böyle toplu iyi mal bulursak onu da alabiliriz. Hiç belli olmaz yani. Şimdi arkadaşlar hayvanlarımızı salacağız. Burada hepsi sağılır. Sağılmayan yok. Düve de yok zaten işlerinde. O yüzden hepsi salınacak. Sen buraya gel biz arkalarından zaten hepsi gidecek. Geçen gün de burayı temizlemiştik. Ama temizleyince daha kötü oluyor. Neden derseniz gübre azaldığı için işeyip gübre yaptıkları zaman cıvık cıvık oluyor. Böyle gübre çok olduğu zaman çekiyor siliği, idrarı. Hepsi gitti zaten. Oha. Deden inekleri var mı köyde? Var. Sen mi bakıyorsun deden? Ben bilmiyorum ki. Yavaş gidiyorsun. Dur be. Görüyorsun yani ikiler bir tane. Bizde bismah yok. 425 olmuş. Biz bu buğdayları 2 lira aşağı verdik geçen senekinden. Yemleri hep yukarıdan alıyoruz.
Arpayı geçen sene 5600 mü? Kaça? 6200'e vermiştim. Bu sene 5400 liradan. 5 lira 400 lira. Ama yemde durmaz. Ver. Geçen gün balya iğnenin ağzına gitmiş Metin. Ulan kapıyı saldı yine. Şu kadar ip var ağzına. İpi çektim ki gırtlağa kadar gitmiş. Bir de orada samanla dolanmış böyle. Çekiyorum zor da değil. Öyle o kadar pis değil ama yine de yıkayalım. Ha. Berat yine buradan yakaladın mı tekme atamaz. Böyle tuttun mu tekme atamaz. Niye? Orası bir şey mi? Sinir var burada. Evet arkadaşlar, sağıma başladık. Zaten fazla bir sağlar hayvan yok şu anda. 12-13 tane hayvan var. Şimdi geçen gün şurada bir tane inek kestirdik. Furkan abimize. Furkan çekmiş. TikTok'tan takip edebilirsiniz. Furkan 94. Furkan 3494. O ineği arkadaşlar arka iki dizde apse vardı. Sol dizini tedavi ettik. İkisini de hatta tedavi ettik. Sol düzeldi. Antibiyotik tedavisi yaptık. Bir de merhem tedavisi yaptık. Sol düzeldi ama sağ şişti kaldı öyle. Ne ne yumuşadı ne patladı şey olarak. Son günlerde zaten elle kaldırmaya çalıştım. Başladım kaldırmaya. Kuyruğundan tutup kaldırıyordum. Kalkmıyordu. O yüzden onu kesime gönderdik. Onu da yorumlarda çok kişi yazmış. Niye kestirdiniz diye, işte süt verenler niye kestiniz falan filan diye. Onu da o yüzden kestirdik. Şimdi çoğu kişi de şey diyor, yani kestiriyorsunuz ineklerinizi, gidip kendiniz kestirin. Arkadaşlar şimdi öyle inek götürüp kestirmek buralarda öyle kolay değil. Neden değil? Çünkü bir kamyonunuzun olması lazım. Buradan bizim Esenyurt var en yakın mezba. Oraya da adam 3-4 bin lira nakliye alıyor. En az 3 bin lira nakliye yazıyor. Şimdi götürdüğünüz zaman bu hayvanlar ahırda yetiştiği için bunların içi bozuk çıkabiliyor. Yani o şey de var. O götürdüğü zaman adam kötü çıkıyor, mesela imhaya gidiyor. Çöpe gidiyor hayvan. Yani o sıkıntı da var. Onu göze alıp götürüyor adam. Geçen gün mesela o arkadaş götürmüş bir tane hayvan. Öyle çıkmış, çöpe atmışlar. Yani o sıkıntısı da var. Şu anda bizim ineklerden pek çıkmıyor öyle bir şey de. Genelde sürekli ahır ortamında yetişen hayvanların içi bozuk çıkıyor. Mesela ciğer bozuk çıkıyor. Öyle sıkıntılar oluyor. Yani her şeyin bir zorluğu var. Tabii o adam da ekmek yiyecek. Yani biz direkt kesim fiyatına verirsek olmaz. En azından adam üstünden 3-4 lira parayı, ekmek kazanması lazım. O durumda öyle. Evet arkadaşlar, bu sıranın son ineği bu. Şimdi bunlar dışarı salınmıyor, şu üçü. Şimdi bunları dışarı salacağız. Bu sağ olsun. Daha sonra gidip danalarımıza bakacağız. Onların botunu vereceğiz.
Bunların da arkadaşlar altını temizleyip biraz ot vereceğiz. Daha sonra işleri bitecek. Bu da otun içinden çıktı. Sopa gibi demir. Bunları şimdi demirsiz sopasız yanaşmayacağız. Çünkü vuruyor arkadaşlar. Geçen gün sağlam bir şey yedim çünkü düştü. Bak görüyorsunuz. Hadi. Evet arkadaşlar, hayvanlarımıza biz şu anda yulaf otu veriyoruz. Silaj zaten kalmadı biliyorsunuz. Mısırlardaki bu sene durum pek iç açıcı değil. Neden diye derseniz yağmur yağmadı. Bizde Trakya bölgesi genelde kuru tarım olduğu için yine de Allah bereket versin diyoruz arkadaşlar. Olduğu kadar. Her sene bir olmaz. Her sene aynı verimi alamazsınız. Yani hiç yoktan iyidir. Bazı bölgelerde dolu olmuş. Hiç mısır yok. Bir sene biçersin 150 ton. Diğer sene biçersin 50 ton. Yani bu her sene bir olmaz. Yine de bir 70-80 ton çıkar aşağı yukarıya. Ya bu sene otumuz bol Allah'tan. Yulaf otumuz bol. O yönden biraz işi kurtarıyoruz. Şimdi çok kişi evet videolarda yem karma alsanız daha iyi olur diyorlar. Evet arkadaşlar, biz yem karma alsak iyi tabi, verimi arttırıyor biraz ama şimdi almama nedenimiz şu. Birincisi ahırımız buna uygun değil içeride. İkincisi şimdi biz sadece inek işi yapmıyoruz. İnek işi var yanında bunun. Damızlık hayvan var. Kurbanlık hayvanı var. Gebe hayvanı var. Hadi gebe hayvanı geçtim, o bir şekilde olur da. Şimdi ineklere ayrı, kurbanlıklara ayrı, damızlıklara ayrı yapamayız. Çünkü ineğin yediği silaj miktarıyla bes hayvanın yediği silaj miktarı aynı değil. 30 kilo yiyorsa bes hayvanı 20 kilo yiyor. 18 kilo yiyor. O yüzden 2 sefer yapmanız lazım. Bu da biliyorsunuz bunlar traktörle çalışan, mazotla çalışan ekipman olduğu için hem mazot sarfiyatı hem de zaman kaybı olarak şey oluyor. Yoksa biz parasını da almasında değiliz yani şey olarak. Ama ya komple kurban işi yapıyor olsam alırım. Yine de bakacağız arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda inşallah alırız. Yani bir şekilde. Zaten alırsam da onu elektrikli. Pardon. Görmedim. Elektrikli yaparız herhalde. Çünkü bu zamanda mazotlu zor.
Onlar aşırı traktöre mazot yaktıran bir ekipman. Yani kullananlar biliyordur, yazabilir. Şu otu toplayayım ben, çiğnenmesin. Yani demem o. Daha büyük yer yaptırsanız falan filan muhabbetleri var. Şimdi bu videodan sonra akşamüstü bir arsa aldık arkadaşlar. Onu gerçi kışın almıştık ben askere giderken de. Oraya gideceğiz. İnşallah karanlık olmazsa orayı da ufak bir gösteririz. Videoyu orada bitiririz. Yani karanlık olursa burada bitiririz. Bir şekilde yaparız. Orayı da size bir gösterelim. Burada dediğim gibi yer fiyatları yüksek. Şu anda 4-5 milyon arasında gidiyor. Dönümü. Metresi 4-5 bin. Yani bir yer alayım, bir ahır yapayım, bir düzen kurayım derseniz kafadan bir 10 milyonu silmeniz lazım. O parada işte kolay kolay bir araya gelmiyor. Başka yere gitseniz uzak bölgelerde tamam yerler ucuz ama bir düzen kurmak da öyle kolay değil. Biliyorsunuz bu zamanda. Ya böyle idare ettiğimiz yere kadar edeceğiz. İnşallah oraya bir 50 başlık bu yıl düşünüyoruz. Yaza doğru. Bu yaz belki altını yaparız. Çünkü yapmaya yaparız her tarafını da. Şimdi yaptığınız zaman da hayvan alamıyorsunuz. Hayvan alsanız yem tedariği olmuyor. Bir şekilde yapacağız inşallah. Bunları arkadaşlar bir şey vermeyeceğim. Çünkü karnları tok. Bu da zaten ben gelince kalktı. Altlarını temizleyelim. Talaşını atalım. İşimiz bitsin. Oh, yatın krallar gibi. 2 kişisiniz zaten. Bu hemen hemen sütten çıkacak arkadaşlar. Şu akbaş olan şu anki süt için 2 ayı geçti. Hatta kurbandan önce doğmuştu. Şu da yeni doğan zaten. Bunlar burada salma takılıyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi videonun dediğim gibi sonunda dedik burayı da bir gösterelim. Bayağı oldu alalı fakat Kasım'da falan almıştık biz burayı. Ancak bugün gelmek nasipmiş. Aslında gelirdik fakat kurbanda biliyorsunuz işler yoğun olduğu için şey yapamadık. Şimdi arkadaşlar burası bize köye 1,5 kilometre falan uzaklıkta köyümüze. Burası arkadaşlar 770 küsür metre ama yol falan çıktığın zaman 700 metreye düşüyor. Şimdi burasını arkadaşlar bir şey yapmadık bu yıl. Sadece öyle bir sürdüm. Tiril çektim. Bir çapa yaptım. Ot fazla çıkmasın diye. Şu an gene çıkmış ama fazla ot çıkmasın diye. Burası arkadaşlar dediğim gibi burayı aldık. Yatırımlık olarak aldık. Fakat şu anda da bir ahır düşüncemiz var. Bakalım inşallah. Biliyorsunuz burada aslında daha büyük almak isterdik fakat yer fiyatları aşırı yüksek. Anca buna gücümüz yetti. Burasını 1140'a aldık biz arkadaşlar. 1 milyon 140 bin liraya. Şu anda geçen işte kurbandan önce 2,5 milyon verdiler. Vermedik. Yani satma taraf şeyimiz yoktu daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar burası hayvancılık için biraz küçük ama yapacak bir şey yok. Orada daha çok sıkıştık. Buraya bir nasıl desem 30 metreye 10 metre bir zaten genişliği 31 mi 32 metre mi ne?
31 metreye 30 metreye diyelim 10 metre genişliğinde bir ahır düşünüyoruz. 45-50 başlık tahminimce olur. Şimdi bakalım inşallah bu sene başlayabilirsek başlayacağız. Şimdi zaten buraya gelmemizin nedeni de şu karşı taraftaki çalıları görüyorsunuz, dikenleri. Onlara ilaç atacağım, ot ilacı. Fazla daha çok büyümesinler diye. Burası böyle arkadaşlar. Şöyle zaten arka taraf orman. Gördüğünüz gibi. Arkamız orman. Şu alt tarafta zaten eniştemlerin tarlası. Orası da ekiliydi bu sene. Şu anda boş. Ota biçildi. Bu tarla buraya doğru devam ediyor. Arka yukarıya doğru. Burası hisseli zaten. 7 dönüm. Arka tarafta zaten rüzgar güllerini göreceksiniz. Arka tarafta orman. Yani manzarası güzel. Arka taraf orman. İnşallah bakalım yapabilirsek. Havası da güzel buranın. Şimdi arkadaşlar bu biraz eski icat olduğu için ben doğdum doğalı var bu ilaç makinesi ama güzel bir makine, hala dağıtıyor. Şöyle biraz sıkıyor tabii, gevşetmemiz lazım. Şöyle fazla yürümesin diye, aslında bu tam kurutmaz da. Şu taraftan bu tarafa gelelim Metin. Oraya kalırsa biraz. Sırtıma ilaç geldi. Sallayayım dedim. Evin orada ben bunu denedim arkadaşlar. Bu işe yarıyor. Aslında bunu normalde şey yapmamız lazım. Öğlen sıcağında falan atmamız lazım. İlaç daha çok etki ediyor. Videoyu da burada bitirelim. Zaten karanlık olmaya başladı. Videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.